ilk geldiğimiz zamana götüreceğiz. Şu an okulumun önündeyiz. Aktif bir 2 yıl geçirdim ben. Ama zor değil miydi senin için? Benim için çok zordu. Çünkü şu bilgiyi vereyim. Ben hem tam zamanlı bir öğrenciydim hem de tam zamanlı bir çalışandım. İş yeri bölgesine geldik. Prag'da yaşıyorum. Prag'da çalışıyorum. Uluslararası bir firmada çalışıyorum ama Türkçe konuşarak çalışıyorum. Karnımızı doyurduk. Artık gitmeye hazırız. Metroya mı? Evet, metroyla Mert'in bölgesine doğru ilerleyeceğiz. Mutlaka metroya binmeden önce buradan bilet almanız gerekiyor. Makinalardan. Şimdi ben ticket al diyorum. 2 tane. Ticketlerimiz yazılıyor. Şimdi şöyle bir detay daha var. Bunları aldınız bitmedi. Mutlaka bunları şu makineye okutmanız gerekiyor. Çünkü aksi takdirde içeride sizi bir polis yakalarsa biletiniz her ne kadar olsa da bu giriş saati yazmadığı için, bunu okutmadığınız için de bu arada neden okutuyorsunuz? Saat mesela biz 90 dakikalık aldık. Okuttuğumuzda giriş saatimizi yazıyor ki o 90 dakika doldu mu dolmadı mı ona bakacaklar. Evet. Aslında tamamen olayı bu. Şimdi girmeden önce biletlerimizi okutacağız. Şimdi yeşile geçiyoruz. Burada böyle 3 renge ayrılıyor metrolar. Sarı, yeşil ve kırmızı. Gideceğiniz bölgeye göre haritadan takip ediyorsunuz. Şu an aktarma yapıyoruz. Geldik mi? Geldik. Yavaş yavaş. Benim okulumun oraya doğru geldik. Hava buz gibi bu arada. Bugün soğukmuş. Ciddi anlamda soğuk. Geçen haftadan daha soğuk, öyle söyleyeyim. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Şu an neredeyiz? Şu an Prag 10'dayız. Strasnicka diye geçen yerdeyiz. Biraz gerçekten Prag'ın sonu artık buralar. Şehrin dışında. Ve ben Mert'in yerinde olsaydım böyle git gele mezun olamazdım. Çünkü benim iş yerim de çok ters yerde. Buraya tam tersi istikamette. Arasında bir 40-45 dakikalık mesafe var. Ama çok okula gelmediğim için uzaktan eğitim gibi oldu benimkisi biraz. O yüzden çok sıkıntı olmadı. Uzaktan eğitim gibi olduğu için. Ama şu an şöyle göstereyim. Her tarafta böyle blok blok binalar var. Aslında güzel bir yer. Eski Sovyetlerden kalma binalar. Bunlar hepsi tek tip. Görüyorsunuz zaten. Hepsi tek tip böyle kompleks şeklinde. Bunların arasında bir okul. Ufak bir bina. 2 sene boyunca gittik geldik buralara. Şöyle şunları da göstereyim. Burası tam bir... Şu mesela tam eski Çek mimarisi. Bana burada bir Çek arkadaşım anlatmıştı. Böyle çatısı bunun gibi yassı olanlar bir döneme ait. Bunun gibi üçgen olanlar başka bir döneme ait gibisinden. Benim okulumun önündeyiz. Benim hikayem şöyle başladı. Ben buraya Erasmus'a geldim. Lisans döneminde Türkiye'de okurken 3. yılımda Erasmus'a geldim. Burada Erasmus geçirdim bir 6 ay kadar. Sonra Türkiye'ye döndüm. Lisanstan mezun oldum derken şöyle bir şey gelişti. Yüksek lisansa gitmeye karar verdik Zeynep'le. Ben de okul bakıyordum kendime. Bu okul Erasmus'ta burada okuduğum için bana sınavsız sadece bir makale yazarak okula yüksek lisansa kabul hakkı tanıdı. Tabii makalenizin içeriğiyle de alakalı ama diğer üniversitelerin kabul durumlarına göre benim durumumun kabulü daha kolay olacaktı. O yüzden ben de burayı tercih ettim. Ama iyi ki burayı tercih etmişim. Çünkü şöyle bir avantajım oldu benim. Ben burada yüksek lisans yaparken aynı zamanda çalışmak istiyordum. Benim okulumun şöyle bir opsiyonu vardı. Eğer çalışmak gibi güçlü bir sebebiniz varsa derslere devam etmemek için, o zaman farklı şekillerde o devam etmediğiniz dersleri alabiliyordunuz. Şöyle, ya sunum yapıyorsunuz ekstra, ya makale yazıyorsunuz, ya da makale okuyup onların özetlerini çıkartıp onları hocaya gönderiyordunuz. Benim 2 senem böyle geçti açıkçası. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu burada. Çok farklı milletlerden arkadaşlıklarım oldu. Güzel bir okul. Ben uluslararası ilişkiler ve
Avrupa çalışmaları yüksek lisansı yaptım. Bu okulda daha çok political science denen politik bilimler, sosyal bilimler ve finans üzerine yüksek lisanslar mevcut. Okulun ücretleri Zeynep'in okuluna göre ve Charles Üniversitesi'ne göre çok daha uygun. Çünkü uluslararası öğrencilerin daha çok tercih ettiği bir okul. Şöyle bir avantajı var bir de okulun. Okulun öğretmenlerinin çoğu, hocalarının çoğu alanında uzmanlaşmış kişiler. Yani şöyle demek istiyorum. Burada zaten bilinen, tanınan kişiler. Size ders veren insanların o alanda en yüksek dergilerde yayınlanmış makaleleri falan var. Benim okuduğum bölümle alakalı tabii ki bu. Yani başka bölümleri bilemiyorum ama benim okuduğum bölümde ben size 3 isim sayabilirdim. Çok büyük uluslararası dergilerde çok iyi makalelere imza atmış insanlar sayabilirdim. Güzel bir okul, tavsiye ederim. Herhangi bir sorunuz olursa da cevaplamaktan da mutluluk duyarım. Mert'cim mezun olmadın mı? Oldum tabii ki. 2019'da mezun oldum ben de Zeynep gibi. 1,5 seneden fazla olmuş. Neredeyse 2 yıl olacak Mayıs'ta aslında. Tam doğum günümdeydi mezuniyet. Doğru. Burada şöyle bir şey var. Mezun oluyorsunuz mesela Mayıs'ta. Mezuniyet belgenize, her şeyinize kesinleşiyor artık. Ama mezuniyet töreni 4-5 ay sonra yapılıyor. Tam da Zeynep'in doğum gününe denk gelmişti, doğru. Hatta isterseniz şimdi onu bir izleyelim. Ona bir görün. Çünkü burada mezuniyet gerçekten değişik oluyor. Bir de benim mezuniyetimi görün, Zeynep'inkini gördünüz. Ondan sonra devam edelim. Mr. Mert Kirkagak, born in Izmir, Turkey, has successfully passed. Mrs. Esuela Limani, born in Peye, Kosovo, has successfully passed. İşte ben buraya geldim. Burada okumaya başladım. 2 ay kadar geçti. Ondan sonra çalışmak için araştırmalara başladım. İş arıyordum. Birkaç tane şirketle görüştüm. Sonrasında sizi şöyle alalım ve size iş tecrübemi anlatayım. Geldik. Ben bu bölgeyi seviyorum ya. Burası güzel bir bölge ama çok sessiz. Ve bence daha serin. Evet, onu söyleyecektim. Bölge. Onu söyleyecektim. Şimdi biz şehir merkezinin biraz dışındayız. Şöyle bir harita bırakalım şuraya. Şuradayız tam olarak. O yüzden burası biraz daha soğuk oluyor. Çünkü etrafı biraz daha açık. Havaalanına yakın. Etrafı açık olduğu için de rüzgarı çok alıyor. Mesela Prag şehir merkezinde yağmur yağarken burada kar yağabiliyor. Böyle bir durumla karşılaştık daha önce. Biz şu an Novi Brod diye bir semt diyeyim artık. Semtteyiz. Burada çok fazla ev ve iş yerleri var. Şehrin biraz dışında olduğu için evlerin çoğu apartman şeklinde. Yani arkamda da görüyorsunuzdur zaten. Zeynep'in tam arkasında da iş merkezleri var. Ben birinde çalışıyorum. Birinde benim ofisim vardı. Açıkçası bir senedir ofise gitmiyoruz. Evden çalışıyoruz. O yüzden biraz rahatız. Çünkü bizim evden burası 35 dakika falan sürüyor benim için. Hem tramvaya binip hem metroya binmem gerekiyor. O yüzden biraz daha rahatız yani. Peki bu 3,5 yıllık süreç senin için iş anlamında nasıl geçti? Neler tecrübe ettin? Söyleyeyim. Neler yaşadın? Ben bir uluslararası lojistik yapan bir şirkette çalışıyorum. 3,5 yıldır. Zeynep'in aksine ben gelmeden değil, buraya geldiğimde buldum işi. Bu arada o süreçleri de anlat. Başvurular yaptın. Evet, çok yere başvurdum. Birkaç yer döndü. 3-4 yerle görüştüm. Sonrasında belli bir yerde karar kıldım. Ondan sonrasında burada çalışmaya başladım. En alt pozisyondan başladım Zeynep'in söylediği gibi. 6 ay sonra farklı bir pozisyona, 1,5 sene sonrasında da farklı bir pozisyona terfi edildim. Hala aynı pozisyonda çalışıyorum. Geçen sene terfi almıştım. Çok uluslu bir departmanda çalışıyorum ben. Bizim çalıştığımız departmanda 40'tan fazla farklı milletten insan var. Yani Afrika'dan var, Orta Doğu'dan var, Güney Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan birçok yerden insan var. O yüzden benim için çok büyük avantaj oldu. Çünkü farklı milletten insanlar tanıdım.
Yani hayatımda belki hiç karşılaşmayacağım ülkelerden insanlar tanıdım. Kültür anlamında peki bu nasıl, yani bir fark yarattı mı sende? Tabii ki yarattı. Farklı kültürlerle bir aradasın. Mesela bu farklı kültürden insanlarla çalışmak iş hayatında nasıl yansıyor? Nasıl yaklaşman gerektiği vesaire? Tabii ki, yani en basit şöyle söyleyeyim. Sizin ülkenizde çok komik olan bir şaka başka ülke için inanılmaz absürt ve can sıkıcı olabiliyor. Tabii ki çok büyük farklılıklar var. Mesela el sıkışmaya çok zaten yanaşmıyorlar. Sarılmak hiç konuşmuyorum daha. Aynı departmanda çalışan bir iki Türk arkadaşım var. Onlarla biz böyle hani normal Türk gibi öpüşüyoruz yanak yana falan. Çok garip gelmişti. Bizim ülkemizde çok normal bir şey ama burada garip geliyor onlara. En çok sevdiğim yanı şu. Çok uluslu bir departmanda çalışmanın en güzel yanı şu. Ne olursa olsun herkes direkt konuşuyor. Yani kimse lafı dolandırmıyor. Neyse o. A ise A, B ise B. Kimse farklı yollar aramıyor. Arka kapılar aramıyor. En önemli bana kattığı şey o oldu. Böyle konuşmam gerektiğini öğrendim mesela ben. Farklı mutfaklar tanıdım. Bangladeş'te bir arkadaşım vardı. Bize sürekli yemek yapıyordu. Şimdi İngiltere'de yaşıyor. Ofise getiriyordu. Herkese yemek yapıyordu falan. Çok değişik tecrübeler yaşadık. Hala aynı şirkette, aynı departmanda çalışmaya devam ediyorum. 3 yıl, 3 ay gibi bir süre oldu. Şöyle söyleyeyim, 1,5 birim asgari ücretse benim yaptığım sektördeki işlerin çoğunu 3,5-4 birim ortalama maaş verir. Bu arada genelde uluslararası şirketler daha fazla ödüyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Uluslararası şirketlerde daha fazla ödenmesinin sebebi burada opsiyon çok fazla. Yani bir şirketi beğenmezseniz diğerine çok rahat geçebilirsiniz. Evet. Zeynep'in de az önce bahsettiği gibi üniversiteden mezun olduktan sonra zaten şirkete bağlı değilsiniz. Ve burada bizim gibi expat çok. Onlar da kendileri seçiyorlar çalışacakları şirketleri. Şirketler de sizi ellerinde tutmak için ek haklar veriyorlar. Size çok büyük saygı duyuyorlar. Maaşınızda sürekli iyileştirme yapmaya çalışıyorlar. Yani belki maaşla eleman tutmaya çalışmak kötü görünebilir ama ne yazık ki dünya böyle dönüyor ve burada da bu kural geçerli açıkçası. Çok rahat bir çalışma ortamı var. Herkes birbirine saygılı. Kimse kimsenin işine karışmaz. Herkesin işi kendine. Benim yaptığım bir işi başkası gelip düzeltmeye çalışmaz. Eğer ben yanlış yaptıysam. Ben de aynı şekilde yaparım. Bir takım oyunu olayı var ve sürekli bir takımın ön planda olduğu, bireyselciliğin dışarıda tutulduğu bir şirket içerisinde böyle bir alan var. Peki bir kıyafet zorunluluğunuz var mı? Bizim vardı. İlk başladığımda ben chino pantolon, gömlek ya da kazak ve normal bir ayakkabı. Yani nasıl denir? Kundura değil ama şık bir ayakkabı. Spor ayakkabı kullanımı yasaktı. Sonrasında çünkü bizim ana binamızda Almanya'da kesin takım elbise şartı var. Kesinlikle spor ayakkabısı, kot falan giymek yasak. Bizde de yasaktı. Sonrasında bunu biraz iyileştirdiler. Spor ayakkabı giyebilmeye başladık. Sonra biraz daha iyileştirdiler. Kota geçtik falan derken pandemi oldu. Herkes evde şu an pijamayla çalışıyor. Öyle bir durum var yani. Genel olarak senin de tecrübelerin bu şekilde. Evet. Yani, ben gayet memnunum. Daha iyi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Avrupa'nın farklı ülkelerinde daha farklı imkanlar var mı? Tabii ki de var. Daha iyisi var mı? Tabii ki de var. Daha kötüsü de var. Şu anda bulunduğum durumdan, konumdan ve şirketimden gayet memnunum. Başka da bir şey ekleyemiyorum. Değişik lokasyonlardan son 3,5 yılımızı anlattığımız bir video çektik. Evet, umarım keyifle izlemişsinizdir. Bizim geldiğimizden beri 3,5 yılımız buralar arasında git gel yaparak geçti. Tabii ki çok daha farklı şeyler de yaşadık ama ana hatlarıyla gelme sebebimiz ve geldikten sonra uğraştığımız şeyler işte okul ve mesleklerimiz olduğu için sizinle bunları biraz görsellerle beraber paylaşmak istedik. Umarım keyif almışsınızdır. Bu arada işlerimizle ilgili, buradaki çalışma izinleriyle ilgili, hangi platformlar daha çok kullanılıyor iş için vesaire gibi sorularınız olursa yorumlara mutlaka bırakmayı unutmayın. Onlarla ilgili apayrı bir video çekmeyi düşünüyoruz. Evet. Ancak farklı sorularınız da varsa bizim aklımızda olmayan onları da yazarsanız mutlu oluruz. Onları da cevaplandırmış oluruz sizler için. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Evet. Görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.